Kovanlarımı taşıyacağım ama yakın mesafeye taşıyacağım. Abi geri dönerler mi? Bu konuda ne yapabilirim? Arazi sahibi izin vermiyor. 30 metre üstte, 100 metre üstte, 200 metre. Değerli arkadaşlar, yakın mesafe kovan taşımak için ne yapabiliriz? Acil yardım diye bize birçok defa sorulan bir soru vardı. Değerli arkadaşlar, aslında en güzel kovan taşıma yöntemi, bizler de gezginci arıcılık yaptığımız için 5 kilometre alana götürdüğümüzde geceden arıları kapatıyoruz ağızlarını ve yolculuk esnasında 5 kilometre alana götürüyoruz. Ertesi gün açıyoruz, her şey yolunda. Ama yakın mesafe olduğu zaman arılar kendi eski yerini bildikleri için tekrardan eski yerine geliyorlar. Yani biz diyelim 50 metre öteye taşıyacağız kovanlarımızı, götürüyoruz geceden, açıyoruz. Arı hiç bakmadan direkt çıkış yapıyor. Etrafta nektarını topluyor. Geri geldiğinde hafızasında eski kovanının yeri olduğu için, zaten araziyi de tanıdığı için oraya geliyor. Öbek öbek birleşiyor, ölüyor. Maalesef çok büyük bir sorun. Tabii ki yavru arılar için, daha önce hiç dışarı çıkmamış, uçmayı bilmeyen birçok arı için bu bir sorun olmuyor. Onlar tarlacı olacağı esnada ilk kez orada kendi konumlamalarını yapacağı için bir problem yok. Ama dediğim gibi işçi arılarda şaşırma oluyor. Bunu önlemek için ne yapmalı? En doğru yöntem, dediğim gibi 5 kilometrelik bir alana götürüp birkaç gün orada, özellikle bir hafta kadar da kaldıktan sonra tekrar arzu ettiğimiz yere getirmek en doğru yöntemi. Abi benim böyle imkanım yok. Başka bir formül var mı? En az zararlı olduğunu altını çiziyorum, yapılacak bir yöntem var. Geceden ağzını kapatın değerli arkadaşlar. Özellikle çok sıcak değilse bir günde kapalı kalsın. Daha sonra almak istediğimiz yere götürün. 30 metre 40 metre arzu ettiğiniz yere kovanlarınızı koyun. Geceden açın. Bir sonraki geceyi kastediyorum. Eğer çok sıcak değilse bir sonraki gece bir gün orada kalsın. Uçuş deliklerini öyle daraltın ki ve önüne küçük taş koyun, çubuk koyun. Yani arı daha önce kovanından hiç arkasına bakmadan nasıl çıkıyor, şimdi o şekilde yapamasın. Bir engelle karşılaşsın çıkarken. Daha önce bu burada yoktu, bunun burada ne işi var deyip yeni bir konumlama alıp o şekilde uçuşunu sağlasın. Göreceksiniz, illaki eski yerine giden arılar olacak ama bu yeni konumlama ile birçok arı tekrardan yeni verdiğimiz konumlama yeni kovanın yerine gelecek. Bunu yapın, muhakkak sizlere tavsiye ediyorum. Eğer çok arı taşıyacaksanız da, arı sayınız fazla ise eski yerinizde hepsini birden taşımak yerine en zayıf kolonilerinizden birkaç tanesini bırakın değerli arkadaşlar. Örneğin bizler gezginci arıcılık yapacağımız zaman 200 koloniyi taşırken 5 tane arılığımıza rastgele yere en zayıf arılardan bırakıyorduk. Ertesi günden kalan, dışarıda da bazı arılar kalabiliyor. Ertesi günden kalan arılar o kovanlara giriyor. Abi arılar birbirini öldürmüyorlar mı? Hani bir arı diğer arının kovanına asla giremezdi. İşte bütün dünyanın, bizler daha önceki videolarımıza bahsettik, iltica sendromu diye bir durum yaşıyor bu durumda arı. Mağduriyetini kovana dile getiriyor. Bir şekilde onlar kendileri bu şekilde anlaşıyor. Henüz daha anlaşılır bir netlik de yok. Arı böyle durumlarda birbirlerini kabul ediyorlar ve asla birbirlerini kırmıyorlar. Bu aynı değerli arkadaşlar. Hani arı bazen, yine arıcılarımız bilecektir, dışarıya gider, nektar getirir. Öyle yorulur ki eğer arılarımız arkası arkasıya sıra sıraysa ilk kovanların önüne hemen birden atar kendini. O kovanlar onu kabul eder çünkü nektarla geldiği için ve hep en ön kovandakilerimiz daha güçlüdür. Arkalara gittikçe arı sayımız maalesef azalır. İltica sendromu da budur. Çoklu taşıyacaksak, tekrardan onu bahsetmek istiyorum, birkaç arımızı illa eski yerde bırakalım. Sonuç olarak toplamak gerekirse geceden götürüyoruz. Yakın mesafe için konuşuyorum. Ağzının uçuş dilini sıkıca kapatıyoruz, daraltıyoruz. Çünkü birden dışarı çıkmasın, yeni konumlama alsın diye. En az zararla taşıma yöntemlerinden de biri budur değerli arkadaşlar. Çok sorulan sorulardan biri de bunu sizlere bu şekilde bahsetmek istedik. Sağlıcakla kalın. Hepinize Allah'a emanet olunuz.